Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Fibonacci dediğimiz indikatörü, metodu nasıl kullanacağız ve nerelerde kullanacağız, ne işimize yarar bunu öğretmeye ve göstermeye çalışacağım. Hemen vakit kaybetmeden e, DAX piyasasını açtım. Fark etmez herhangi bir enstrüman da olur. Hepsinden zaman dilimi de fark ederek gösterebiliriz. Mesela örneğin DAX'ta 4 saatliğe ayarlıyorum. Şurada benim bir hazır çekmiş olduğum Fibo vardı. Onu bir kapatalım. Mesela şöyle bir bakalım. Fibonacci, benim Fibonacci kullanmamdaki amaç, hatta şöyle de gösterelim. Şöyle, şöyle bir çizelim. Fibonacci her bir şu görmüş olduğunuz çizgiler, turuncu, turkuaz, yeşil, açık yeşil, turuncu, kırmızı, gri vesaire. Bunlar yeri geldiğinde destek ve direnç görevi de oynamaktadırlar Fibonacci'nin. Ama destek ve dirençten ziyade Fibonacci'nin kullanım amacı çok daha farklı. Şimdi hemen canlı canlı gösterelim. Bir enstrümanın piyasadaki yönünü e, yani tepki alıp yeni bir yöne doğru gidişini bulmamızda yardımcı oluyor diyebiliriz. Mesela şöyle, şurada bir sert düşüş var. Gördüğünüz üzere. 12 Kasım 2025 yılında. Burada biz Fibonacci'mizi eğer düşen bir trendde kullanacaksak sol üstten en yüksek tepeden bir adet tıklıyor ve aşağıya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru çekiyoruz. Nereden? Tepki alıp döndüğüne kadar. Tam olarak 22.923. Burada da bir tık atıp bırakıyorum. Şimdi Fibonacci'ye baktığımda başlangıç seviyemiz düşüşün başladığı yer tam olarak şu nokta. Düşüşün bittiği nokta ise tam olarak şu nokta. Sol yukarıdan aşağıya doğru çektik. Şimdi Fibonacci'miz buradan başladı. Özür diliyorum. Piyasamız buradan başladı. Düştü. Aşağıdan tepkisini aldı. Ve bizler kırılımın geldiği yeri yakalamaya çalışıyoruz Fibonacci'de. Şimdi buradan tepkisini aldı ve tekrardan yükselmeye başlıyor. Biz Fibonacci aracımıza göre yüzde kaçlık bir çekilme bize yapabilir ve yüzde o çekilmeden sonra trend yönümüz neyse aynı yöne doğru bir işlem açabiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere buradan tepki alıyor ve Fibonacci geri yükselmeye başlıyor. Yani bize vermiş olduğu düşüşün belli bir yüzdeliğini geri vermek zorunda. Şimdi baktığımızda %20, %40, %50, %60, %80 ve %100 olarak gidiyor. Şimdi Fibonacci'miz nereye kadar geri bir çekilme yapmış? Buradan tepkisini alıyor. Yukarıya doğru devam ediyor. Yukarıya doğru devam ediyor. Bakın devam ediyor. Şurada %100'üne kadar bir geri çekilme yapmış. Ve biz bu noktada şurada başlamıştı hatırlayın. Bu nokta direnç görevi görüyor ve buradan %100 bize verdiğini %100'ünü geri aldıktan sonra trend yönümüzün düşen trendde olduğu için tekrardan aşağıya doğru gideceğini tahmin edebiliyoruz. Bizler şuradayken de bir pozisyona dahil olabiliriz. Yani ilk tepkiyi aldı. Biz bunun Fibonacci tepkisini anlayabilmemiz için şu %20 görüyorsunuz. Burada daha anca durumu anlamaya başlıyoruz. Yani burada bir konsolidasyona geçiyor mu? %20'nin üstünde kırıp yukarıya doğru gittiğinde biz anlıyoruz ki Fibo'ya göre bu düşen tepkiyi artık almış ve bize verdiğinin belli bir kısmını yüzdelik olarak geri vermek zorunda ve geri verecek. Şimdi tekrar bekliyoruz. Biz bunu anladıktan sonra %20'nin üstünde kapanışlarını yaptığında bir buy girişimi yapabiliriz. Bu biraz tehlikeli. Neden? Yüzde kaçlık bir çekilme yapacağını tahmin edemeyiz. Bakın şurada mesela %70'lik bir çekilme yapıp tekrardan geri düşüş atmış. Ama bizim için daha güvenli olan %80'ler var. Yani şu bölgeler. Ben kimi zaman %60, kimi zaman %40 yani 0,382 kullanıyorum. Neden? Düşüşün hacmine göre. Küçük bir düşüş hacmi ise fazla bir tepkime beklemiyorum. Düşüş çok fazlaysa daha çok bir gerilme bekliyorum. Gerileme bekliyorum. Şimdi bakıyoruz. Buradan tepki aldı. Buradan yakaladık artık biz şu %20'de bunu anladık. Kırılım yaptı ve geliyor.
Nereye kadar? Ta ki %100 tepkisini aldı ve tekrardan aşağıya kırmaya başladı. Ben artık anlıyorum ki Fibonacci başladı. Buradan tepkimi aldı. Bize %100'ünü geri vermiş. Bu her zaman olmuyor. %100'ünü geri vermiş ve buradan bir short pozisyona dahil oluyorum. Neden? Trend yönüm düşen trendde. Buradan dahil olmuş olduğum düşen trendle short pozisyonunda 0.60'a kadar tekrardan beni düşürüyor ve karıma ulaşıyorum. Yaklaşık 471-850 seviyelerinden inanılmaz derecede bir 500-600 pipslik bir düşüş veriyor. Şurada da yakalayabilirsiniz. Genelde %60 ve %40'ta, özellikle %40 çok kullanılır. Trade yapan arkadaşlarda. %60 da güvenli. %60'a geldiğinde bakın tam olarak biraz daha yakınlaştıralım. Şu noktadan tepki aldığını görebiliyorsunuz. Tam olarak şu noktadan. %60'lık bir çekilme kendinize kabul görebilir. Buradan da bir short pozisyona dahil olabilirsiniz. Dahil olduğunuz 23.900 sizleri 23.450'lere götürüyor arkadaşlar. Burada da bir 450 pipslik bir kar marjı yakalayabiliyorsunuz. Burada yeni bir trend başlıyor. Burası ayrı bir konu. Şimdi başka bir yerden bakalım tekrardan. Mesela illa düşen olmak zorunda değil. Bu yükselen bir piyasada da olur. Onu da göstereceğim. Mesela tekrar bir düşen de örnek verelim. Sonra tekrar yükseleni açarız. Mesela saatlik yapalım. 4 saatlikten farklı olarak. Şimdi mesela şurada bir düşen bir trend seyrediyorum. Bu arada tepeler birbirine yakın tepe varsa e, yüksek tepe olan hacim seçilir. Yani 2-3 dip veya 2-3 tepe birbirine yakınsa hangisi daha yüksekse o, aşağıda da hangisi daha düşükse o tercih edilir. Mesela bakıyoruz tekrardan. Şöyle şuradan kabul edilebilir. Mesela Fibonacci'mizi aldık. Nereden düşmeye başlıyor? Gördüğünüz gibi şuradan başlıyor. Buradan çektik. Tepkiyi nerede almış? Şurada da var. Şurada kabul edilebilir aslında. Mesela hadi şunu inceleyelim. Mesela buraya kadar düştü. Biz burada tepkiyi aldı ve %20 ne demiştim? %40'a kadar kabul edilebiliyor aslında trade işlemleri için. Ee, ama beklemek isteyenler bazıları %80'e kadar da bekleyebiliyor. %60'lara kadar. %40'lar iyidir. Ee, bu sizin kendi işlem stratejinize göre değişir tabii ki. Fibonacci'me göre DAX piyasası 14 Kasım 2025'te bir düşüşe başlamış. Buradan almış olduğu tepkiyle tekrardan yükselişe başlıyor. Ve ben bunu Fibonacci tepkisinin olup olmadığından emin olmak için bekliyorum. %20'nin üstünü kırıyor, devam ediyor, konsolidasyon yapıyor. Ne demiştik? Burada dahil olmak, yani şurada yakalayabilirseniz 10 numara. Hem yükselişi alır hem düşüşü alırsınız. Ama ki riske atmıyorsunuz. %40'a bir short pozisyonunda, satış pozisyonundan işlem açıyorsunuz. Bakın şuradan e, kar oranınızı da işte ödül e, ne olsun, çok yukarıda oldu. Şöyle 1'e 2,5 3 uygun. Buradan bir short pozisyonu %40'tan belirliyorsunuz. Neden? %40 demiştim, geri çekilme için uygun arkadaşlar. Zaten düşen hacimde e, %40'a uygun gözüküyor. Çok daha fazlası olsaydı çok daha fazlasını beklerdik çekilme olarak da. Buradan diyelim ki biz geri dönüşü yakalayacağız ya, bunu silelim. Buradan tepkiyi aldı. Biz buraya %40'a bir satış pozisyonu koyduk. Piyasamız geri geliyor. Bakın geri geliyor, geri geliyor. Bunu zaten illa hani bekleyen emir sell limit koyarak da beklemeye gerek yok. Bu işten para kazanıyorsanız manuelde de geri gelir, uykusuz da kalabilirsiniz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Piyasa topluyor, yükseliyor ve zaten neredeyse %40 diyebiliriz artık şurada. Yani 2-3 pips oynuyor. Bunu gören arkadaşlarım zaten manuelde de devreye girebilir. Swing işlemini açabilir. Buraya %40'lık çekilme yaptığında bizi biz işlemi açıyoruz arkadaşlar. Ben şu an Fibon'un mantığını anlatıyorum daha çok. Ne yöne açıyoruz? Sell yönü. Ne için? Trendimiz düşen bir trend. Bu yüzden düşeceğini düşünerek Fibo'da
piyasada bize verdiğinin %40'ını geri aldı ve buradan sell pozisyonuna dahil olduk. Bakıyoruz, piyasa tekrardan %40'tan sonra düşmeye başlıyor. Ta ki 23.485 civarlarından TP'miz geliyor ve burada biz karımızı alıyoruz. Çok daha fazlası var mı? Evet var. Artık burada sizin işlem bilgi stratejinize bakıyor. Hani beklemek, mum çubuklarını okumak vesaire, ama Fimo'nun mantığını anlattığım için şurada 1'e 2,5 risk ödülüyle birlikte biz TP'mizi almış oluyoruz arkadaşlar. Düşen bu şekilde. Bir de bunun yükselişine bakalım. Mesela nerede? Burada bir yükselen DAX'ım var hemen yanımda. Oradan da göstereyim. Bu diğer enstrümanlardan da gösterebiliriz. Sıkıntı yok. Saatlikteyiz. Sol alttan bu sefer en dipten, bu sefer en yukarıya, yani tam şuraya doğru bir çekilme yapıyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Şimdi piyasamız ne? Yükselen yönde. Buradan bir düşüş başlayacak, fakat biz bu düşüşü yakalamaktan ziyade piyasanın geri çekilmesini kollayıp o trend yönünde işleme dahil olmayı düşünüyoruz. Şimdi piyasamız yükseliyor. Buradan tepki alıyor. Ne demiştik? %40'lar uygun. Kimisi %80'e kadar da bekleyebilir. Piyasa biraz derin bir yükseliş attığı için derin bir geri çekilme de beklenebilir. Şurada %50'ye kadar gelip %50'den bir tepki alıyor. Tekrardan geri yükseliyor. Yani burada yakalayabilen, bu arada demiştim, destek ve direnç oyunu da oynar Fimo. Bakın, %50'lik yeşil çizgi çubuğumuz burada destek görevi görüyor. Üstteki sarı ise %40'lık olansa 0,382'de direnç görevi görüyor. Devam ediyor. Biz bekliyoruz. Nereye kadar? %80'e kadar tam olarak bir çekilme gerçekleştirmiş. Şurada pozisyona dahil oluyorsunuz. %80 bekleyenler veya %50 bekleyenler, her neyse %40 da bekleyenler olabilir bu. %80'de buy pozisyonu açan arkadaşlar buradan işleme dahil oluyor ve pozisyon kendilerini 620'den 920'ye kadar 300 pips taşıyor ve karıyla birlikte kasasına ekliyor. Neden buy yönlü? Ne demiştik? Bu sefer trend yönümüz yükselen. Tepki aldı, düşüşüne devam etti. Biz geri alan, yani geri dönüşümünü verdikten sonra o kırılımdan yükselişi bekliyoruz. Bu için bunu yakalamamız gerekiyor. Burada kullanıyoruz. Trendimiz yukarı. O yüzden buradan %80'lik çekilmeden dahil olduğunuz buy pozisyonuyla kâra geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir de başka yerden bakalım. Ne bakalım? Bitcoin bakalım. Bitcoin'den de zaman dilimini değiştirelim. 15 dakikalık yapalım. Mesela bir yükselen daha bakalım. Sonra düşen bakabiliriz. Mesela şurada 15 dakikalıkta bir yükseliş başlamış. Dip olarak şurayı alacağım. Ne demiştim? Yakın dip. Yakın diplerde en aşağıda olanı tercih etmek gerekiyor. Doğru olan Fibo çekilişi de odur. Buradan tıkladık. En üst seviyesi şurası. Buraya da tıkladık. Fibo'muzu çektik. Buradan yükseliş başlamış. Yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş ve burada bir tepki almış. Artık direnç görevi gibi de düşünebilirsiniz. Buradan almış olduğu tepkiyle %20'ye geri çekilmiş. Geri gelmiş. Geri çekilmiş. Şurada bir ikili dip yapmış. Özür dilerim. İkili bir tepe yapmış zaten. Şunu da gören buradan kapanışla birlikte bir short pozisyona dahil olabilirdi. Ki Fibo'nun da buranın geri dönüşünü düşünen de, bunu yakalayan da bir short pozisyona dahil olabilirdi. Buradan düşüşü de yakaladığınızı varsayıyorum. Zaten şuradan bir güzel kar yakaladınız Fibo için. Sonra ne demiştik? Bakın, %0,382, yani %40'lık bir çekilme. Genellikle bu, yani benim tercih ettiğim, ama yeri yerine de göre değişir. Hem 15 dakikalıkta hem de yükselişe de baz aldığımda %40'lık benim için uygun. Buradan bir buy pozisyonuna, alış pozisyonuna dahil oluyorum. Hemen şöyle sallıyorum. 1'e 1,5, işte 1'e 2. Amacımız sadece metodu öğretmek ve göstermek olduğu için. Buradan buy pozisyonu, yani tam olarak şuradan devreye giriyor. Buy pozisyonum buradan devreye giriyor. Mum buradan çünkü değmiş. Buradan buy'a dahil olduk. Neden? Trendimiz buy yönlü çünkü. Biz geri çekilmeyi yakalıyoruz. Unutmayın. %40'lık bir geri çekilme. Buradan buy dahil oluyoruz.
Piyasa yukarı aşağı yapıyor. Yukarı aşağı konsolidasyonda ve burayı artık tam şu bölgeyi dirençle kabul edebiliriz. Bu bölgeyi. Zaten şurada dediğim gibi destek ve direnç görevi de görüyor bu çizgiler. Buradan kırılışla birlikte artık biz buy pozisyona dahil olmuştuk. Arkadaşlar nerede bizi tam olarak şurada TP ediyor ve karımızı cebimize koyuyoruz. Daha fazlası gelmiş. Orası da artık sizlerin bilgi ve birikimine göre e, değişen bir durum. Fibonacci bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir indikatör. Benim çok sevdiğim ve hemen hemen her piyasada, her işlemde kullandığım bir e, araç. Tabii ki bunu tek başına kullanmıyoruz biliyorsunuz. EMA'lar, sayılar her videomuzda öğretiyoruz. E, Trend kanallarımız vesaire vesaire. Hepsini birlikte birleştirip en az ortalama bir 4 metot kullanmak gerekiyor piyasaya hakim olabilmek için. Evet. Bunlarla birlikte harmanlayıp güzel yerlerden, güzel noktalardan işlemlere dahil oluyoruz. Fibonacci'miz bu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizlerden ricam sayfaya, kanala abone olup e, beğeni vermeniz, like atmanız. Eğer aklınıza takılan veya birebir özel eğitim almak isteyen arkadaşlar olursa da yorumlar kısmına yazabilir. Onlarla da iletişime geçelim. Çünkü eğitim birebir soru cevap şeklinde özel eğitim, canlı eğitimlerimiz de oluyor. Ücretsiz bir şekilde bu arada. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunlardan faydalanmak isteyen arkadaşlar da yorum kısımlarına yazsınlar. Çok daha detaylı bir şekilde soru cevap şeklinde de yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.